Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Biz de bugün kahvemizin izinde fincanın ve tabağın bize fısıldadığı mesajları birlikte kulak vereceğiz. Eğer sen de kalbinden bir dilek tuttuysan, aklında cevap bekleyen sorular varsa ve evrenin sana göndermek istediği işaretleri merak ediyorsan doğru yerdesin. Şimdi arkanıza yaslanın, güzel enerjilerle birlikte kahve falımızı açalım. Bakalım fincanınızda aşk, kısmet, para, yol, haber ve sizi bekleyen sürprizler neler anlatıyor? Falımız tamamen eğlence ve iyi niyet amacıyla yorumlanmaktadır. Dilerim fincanınızdan geçen tüm güzellikler hayatınıza da yansısın. Hazırsanız kahvelerimizi yudumladıktan ve şimdi falımıza büyülü dünyasına birlikte adım atıyoruz. Haydi başlayalım. Canım benim, fincanını elime aldığım anda ilk hissettiğim şey içinde uzun zamandır taşıdığım bazı yükler olduğunu, sanki herkese güçlü görünmeye çalışmışsın ama içinden geçenleri çok az kişi biliyor. Dibindeki yoğun tortu bana bunu söylüyor. Çok düşünüyormuşsun, çok sabrediyormuşsun ve bazı konularda artık ne olacaksa olsun noktasına gelmişsin. Bak, burada yukarı çıkan doğru uzanan dallar gibi şekiller var. Bunlar hayatında yavaş yavaş yükselişe geçeceğin bir dönemi anlatıyor. Özellikle son zamanlarda seni sıkan, moralini bozan konuların yavaş yavaş çözülmeye başlayacağını görüyorum. Sanki karanlık bir tünelden çıkıp aydınlığa doğru yürüyorsun. Şurada görüyorsunuz. Biraz da bundan kaynaklanıyor olabilir. Bak şurada kalp çıkmış. Kalp görüyorum. Hem de oldukça belirgin. Kalbin yanında bir harf şekli çıkmış gibi. M, A, S veya Y harfleri dikkat çekiyor. Aşk konusunda kapanmamış bir sayfa da olabilir. Birinin sana karşı duygularını hala devam ediyor. Aranızdaki mesafe fiziksel veya duygusal olabilir ama tamamen kopmuş görünmüyorsun. Şurada bakın, şurada ağaç. Şöyle göstereyim. Ağaç figürü var. Ağaç gibi çıkan şekiller aynı zamanda bereketi anlatıyor. Maddi anlamda sıkıntıların hafifleyeceği bir dönem geliyor. Beklediğin bir para, iş fırsatı ya da seni rahatlatacak bir gelişme görünüyor. Özellikle yaz aylarının sonunda doğru elinin daha da bollaşacağını hissediyorum. Burada yavaşça büyük bir kadın figürü var. Bu kişi sana karşı çok koruyucu, dualarıyla yanında olan biri. Bazen senden fazla düşünen bir kadın enerjisi hissediyorum. Onun desteği sayesinde zor zamanlar daha kolay atlatmışsın. Şu kısımda şöyle göstereyim. Şu kısımda dağ şekilleri var. Dağlar engelleri temsil eder. Ama hemen yanındaki açıklık bütün bu engellerin aşılacağını gösteriyor. Yani ne kadar zor görünürse görünsün sonunda ferahlık var. Bir dilek çıkmış fincanında. Hem de temiz. Dileğin önünde küçük gecikmeler var. Ama
gerçekleşmeyecek anlamına gelmiyor. Sabretmen gereken bir süreçten geçiyorsun. Allah'ın izniyle hayırlı bir şekilde sonuçlanacak gibi duruyor. Şurada iki kişi çıkmış, birbirine dönükler ama aralarında ince bir mesafe var. Görüyorsunuz şurada. Bu bana küslüğü, dargınlığı veya yarım kalmış bir konuşmayı anlatıyor. Araya gurur girmiş gibi işlerinden biri seni çok düşünüyor ama ilk adımı atmakta zorlanıyor. Bu kişi geçmişten biri de olabilir. Şu an hayatında olan biri de olabilir. Onun da içinde sana karşı söylemek isteyip söyleyemediği bir şeyler var. Görüyorsunuz şurada. Şurada kuş figürü var. Kuşlar haber getirir. Beklediğin bir telefon, mesaj veya sevindirici bir gelişme var. Özellikle 3 vakit içerisinde gelecek bir haber seni oldukça mutlu edecek. Şu uzun çizgiler görüyorsunuz şuralarda. Kısa bir seyahat veya ani bir ziyaret görünüyor. Bu yolun sonunda güzel bir görüşme var. Yolun açık çıkmış. Hatta iki yol var. Biri kısa süreli bir değişiklik, diğeri ise hayatında köklü bir dönüşüm. Sanki kader sana yeni kapılar açmaya hazırlanıyor. Biraz nazar da almışsın. Fincanın kenarında dağınıklık, küçük lekeler bunu gösteriyor. Çevrende seni kıskanan, her yaptığını takip eden biri var. Bu kişinin enerjisi seni zaman zaman yormuş. Son dönemlerde sebepsiz yere yaşadığın yorgunluk ve huzursuzluk. Şurada anahtar. Anahtar görüyorum. Anahtar ev, iş veya yeni başların sembolüdür. Yeni bir kapı açılıyor. Taşınma, ev değişikliği ya da hayatında yepyeni bir sayfa açılması mümkün. Bir erkek figürü görüyorum. Bakın şurada erkek figürü. Bu kişi seni uzaktan izliyor gibi. Gururlu duygularını çok belli etmeyen biri. Ama kalbinde sana karşı hala güçlü hisleri var. Aranızda konuşulmamış bazı şeyler açığa çıkacak. Fincanın genelinde beyaz alanlarında fazla olması çok güzel. Bu önünün açık olduğunu işaret ediyor. Üzerindeki ağırlıklar yavaş yavaş kalkıyor. Uzun zamandır beklediğin huzur ve rahatlama dönemi yaklaşıyor. Sana fincanın en güçlü mesajını söyleyeyim. Sabrettin. Hiçbir şey boşa gitmedi. Kader senin bazı güzellikleri doğru zamanda hazırlıyor. Geciken her şey kaybolmuş değil. Bazı mutluluklar tam zamanında geliyor. Ve sanki fincanın sonunda sana şöyle sesleniyor. Üzülme. Seni mutlu edecek haberler yolda. Kalbini yoran insanlar birer birer geride kalacak. Yeni başlangıçlar, yeni sevinçler ve huzurlu günler sana düşündüğünden daha yakın. Fincanla gördüklerim bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Şeyimiz taştı. İlk gördüğüm anda dikkatimi çeken şey yükün tabağa akmış olması. Bu çok güzel bir işarettir. Çünkü sıkıntının, nazarın ve ağırlığın büyük bir kısmı fincandan çıkıp tabağa geçmiş. Yani uzun zamandır seni yoran, geceleri düşündüren bazı konular artık çözülmeye başlamış.
Bak şu üst taraftaki koyu bölge sanki büyük bir bulut gibi durmuş. Bu bana son zamanlarda yaşadığın duygusal karmaşayı anlatıyor. Kafanı meşgul eden bir konu var. Bazen umutlanmış, bazen de artık olmayacak galiba düşüncesine kapılıyorsun. Ama hemen aşağı doğru açılan beyaz yol var ya, işte o yol bu karanlığın ardından gelecek ferahlığı gösteriyor. Şu yol görüyorsunuz. Geçmişin yükü e, geçmişin yükü omuzlarında yük taşıyan bir insan silüeti görüyorum. Bu uzun zamandır tek başına mücadele ettiğini gösteriyor. İnsanlarla belli etmesen bile içinde birçok şeyi sessizce yaşamışsın. Herkes seni güçlü sanmış ama sen bazı geceler kendi kendine dertlerinle baş başa kalmışsın. Bir kırgınlık görüyorum. Özellikle güven konusunda yaşanmış bir hayal kırıklığı var. Bu sadece aşk olmayabilir, dostluk ya da aile içinde olabilir. Kalbin kırılmış ama bunu çok belli etmemişsin. Bak burada aşağı doğru uzanan temiz bir yol çıkmış. Yolun açık olması güzel, çok güzel. Önünde yeni bir dönem başlıyor. Bu yol bana iki ayrı haberi gösteriyor. Birincisi kısa zamanda gerçekleşecek bir haber. İkincisi ise hayatını etkileyecek büyük bir değişim. Sanki kader seni yavaş yavaş yeni bir sayfaya hazırlıyor. Tabaktaki aşk hayatında tabağın ortasında iki kişi görüyorum. Birisi daha belirgin, diğeri biraz uzakta durmuş. Aralarında bir yol var ama kopmamışlar. Bu bana yarım kalmış bir hikayeyi anlatıyor. Birinin kalbinde hala sana ait duygular var. Bu kişi gururlu olabilir. Seni özlüyor ama kolay kolay duygularını göstermiyor. Aranızda konuşulmamış şeyler kalmış. İçimde bir his var. Bu kişi zaman zaman seni düşünüyor. Hatta geçmişte yaşananları zihninde tekrar tekrar yaşıyor. İsminin içinde A, M, S, E, Y veya K harflerinden biri olabilir. Bak şu ince görüyorsunuz. Şuradaki ince çizgi kuş kanatlarını andırıyor. Kuş demek haber demektir. Beklediğim bir telefon, uzun zamandır görüşmediğim birinden gelecek bir mesaj olabilir. Ya da seni sevindirecek, beklenmedik bir gelişme. 3 vakit içinde bir haber görünüyor. Tabağa kısmet akmış. Bu çok güzel. Para enerjisi var. Bir ödeme eline geçebilir. Beklediğin bir para gelebilir. İşle ilgili yeni fırsatlar doğabilir. Maddi sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini bir döneme giriyorsun. Şurada küçük bir noktalar görüyorum. Biraz nazar almışsın. Özellikle seni kıskanan bir kadın enerjisi hissediyorum. Bu kişi her zaman kötü niyetli olmayabilir ama gözünün kaldığı şeyler olmuş. Son zamanlarda yaşadığın halsizlik, isteksizlik ve sık sık düşüncelere dalma hali biraz nazar etkisi gibi görünüyor. Dileğin temiz çıkmış. Önünde küçük gecikmeler var ama kapalı değil. Allah'ın izniyle gerçekleşmeye yakın. Biraz sabır istiyor. Çünkü kaderinde gecikme var ama iptal görünmüyor. En güçlü işaret, tabakta en çok dikkatime çeken şey aşağı doğru inen beyaz açıklık. Bu önün açılıyor işaretidir. Bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Ve sanki tabak sana şöyle sesleniyor.
Artık taşıdığın yüklerin çoğu geride kalıyor. Üzüldüğün şeyler bir gün geriye dönük baktığın sadece birer anı olacak. Kader seni daha huzurlu, daha mutlu ve daha bereketli günlere hazırlıyor. Sabretmeye devam edin. Geciken güzellikler bazen en hayırlı olanlardır. Sevgili dostlarım, falımızın sonuna geldik. Fincanınızın ve tabağınızın anlattığı mesajları birlikte yorumladık. Unutmayın, kahve falı eğlence amaçlıdır. Ve en güzel geleceği umutlarımız, dualarımız ve attığımız güzel adımlar şekillendirir. Dilerim fincanından geçen tüm güzel kısmetler, güzel haberler, aşk, bereket ve mutluluk hayatınızda yansır. Kalbinizden geçen dilekler hayırlısıyla kabul olsun. Eğer yorumumu beğendiyseniz videomuza beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizlerin destekleriyle bu güzel yolculuğa birlikte devam ediyoruz. Yeni bir fal yorumlarında, yeni enerjilerde ve yeni güzelliklerde tekrar buluşmak dileğiyle. Kahvenizin hatırı, gönlünüzün huzuru eksik olmasın. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın.